Selanik'e gitmek için yeşil pasaportunuz ya da Schengen vizenizin olması gerekiyor. Thank you. Kendi arabanızla gidecekseniz bir de arabaya yeşil sigorta lazım. Yunanistan'da otobanlar ücretli. Ücreti kişiye euro cinsinden ödüyorsunuz. Yol boyunca sanırım 50 km aralıklara pek çok gişeden geçtik. Atatürk'ün doğum tarihi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında hala bilinmeyen bir gizemdi. Araştırmacılar yeterli belge olmaması nedeniyle uzun bir süre yanıtı bulamadı. 1881 yılı herkes için net iken gün ve ay belli değildi. Zübeyde Hanım'la yapılan bir röportajda anlattığına göre Atatürk'ü Erbay'ın soğukları zamanında doğurmuştu. Yani bu da Ocak ile Mart ayları arasına denk gelmektedir. Atatürk, doğum dönemine yönelik anlatılan bilgileri dikkate alarak hayatında önemli bir yer tutan 19 Mayıs'ı doğum günü kabul etmiştir. Böylece Atatürk'ün doğum günü 19 Mayıs 1881 olarak tescil edilmiştir. Atatürk'ün doğduğu ev için farklı görüşler olmasına rağmen ortak görüş, şu an herkesin bildiği 3 katlı o küçük pembe evdir. Ali Rıza Efendi'nin 1888'de vefatından sonra aile geçim masraflarını hafifletmek için bu pembe evden ayrılarak hemen bitişiğindeki daha küçük bir eve taşınmışlardır. Zübeyde Hanım bu evde Ragıp Efendi ile evlenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk daha önce oturdukları pembe boyalı evi satın alarak ailesiyle birlikte burada oturmuşlar ve birçok siyasi toplantı burada yapılmıştır. Zübeyde Hanım, Balkan Harbi bitimine kadar bu evde yaşamış ve Selanik'in Yunanlılar tarafından işgaliyle İstanbul'a giderek Beşiktaş akaretlerde bir eve yerleşmiştir. Selanik'in işgaliyle Atatürk ve ailesinin oturdukları her iki ev Yunanistan sınırlarında kalmıştır. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'na göre Türk ve Rum nüfus mübadelesine ilişkin sözleşmede ev Yunanistan'a bırakılmıştır. Yunan hükümeti Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılında Atatürk'ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik'teki evini kendisine hibe etmek istemiştir. Selanik Belediyesi 29 Ekim 1933'te yaptığı özel bir toplantıda Cumhuriyet'in 10. yılı münasebetiyle evin duvarına bir hatıra plakası takılması ve evin halihazırdaki sahiplerinden satın alınarak Mustafa Kemal Paşa'ya hediye edilmesine kararlaştırdı. Tabelada Türkçe, Fransızca ve Rumca şöyle yazar: Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan İttihatı'nın müzahiri Gazi Mustafa Kemal burada dünyaya gelmiştir. İş bu levha Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl dönümü münasebetiyle konulmuştur. Selanik Belediyesi evin satın alınması için o yıl 300.000 drahme bütçe ayırdı. Belediye yetkilileri evin sahibi Şarabini adındaki mübadil Rum ile görüştü. Ancak ev sahibi evi 200.000 drahmeye satın aldığını, 200.000 drahmi de içine masraf ettiğini söyleyerek teklif edilen parayı az buldu. Anlaşma sağlanamadı. 2 yıl sonra Atatürk konuyu çözmesi için başkonsolosluğu görevlendirse de Selanik Belediyesi evi hibe etmeyi çok istedikleri için onları kibarca reddetti. Bunun üzerine belediye evi istimlak kararı çıkarttı. Yunan Kültür Bakanlığı Monument Historica, tarihi anıt formülü ile hukuki prosedürü halletti.
Belediye evin istimlakı için Mecburi İstimlak Kanunu'na göre gerekli ödeneği ayırarak 8 Nisan 1936'da işlemi gerçekleştirdi. Ancak eve verilen miktar ev sahiplerince az bulundu. Ev sahibi kendilerini gazetelere bildireceğini, Mübadiller Cemiyeti'ne şikayet edeceğini, olmazsa Mustafa Kemal Paşa ile görüşeceğini söyledi. Mahalli seçimleri yaklaştığı için belediye reisi tepkileri göze alamadı ve ev sahibine 400.000 dirhami teklif etti. Ev sahipleri meseleyi inata bindirdiler ve bu miktarı da kabul etmediler. Nihayet Türk Başkonsolosluğu'nun devreye girmesiyle 19 Eylül 1936'da uzlaşma sağlanarak 650.000 dirhami karşılığında ev satın alınabildi. Bina 19 Şubat 1937'de tahliye edilerek anahtarları Selanik Başkonsolosluğu'na teslim edildi. Evin restorasyonu daha önceden planlanmış olsa da restorasyona ancak 3 Mayıs 1940'da başlanabildi. Restorasyon işi 10.056.000 dirhami bedelle Selanikli Yaniorgodis ve Eli Madioni isimli müteahhitlere verildi. İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri ve Yunanistan'ın Alman işgaline girmesi işlerin yarım kalmasına yol açtı. 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın meseleyi üstlenmesi üzerine restorasyon başlanmasından 10 yıl sonra 1950'de tamamlanabildi. Atatürk'ün ölümünün 15. yıl dönümü olan 10 Kasım 1953'te yapılan bir törenle bina Selanik Atatürk Evi olarak hizmete açıldı. O yıl aynı zamanda atamızın naaşı Etnografi Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınmıştır. Günümüze kadar pek çok kez tadilat ve düzenlemeden geçen ev son halini 2013 yılında aldı. Bir ev görünümünden çok sergi salonuna benzemesine rağmen atamızın izlerini hala taşımaktadır. Ali Rıza Efendi'nin diktiği ve Atatürk'ün altında oynadığı nar ağacı hala bahçededir. Atatürk'ün 100. doğum yılına özel 1981 yılında Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde evin birebir aynısı yapılmıştır. Selanik'e gitme imkanını bulamayanlar için güzel bir fırsattır. Çocuklaşmış gibiydi. Bir yandan kahkahalarla gülüyor, bir yandan da güya başını korumaya çalışıyordu. Çocuklarla şakalaşan, halka oynayan, yüzen, salıncakta sallanan Atatürk. Çocuklarla çok ilgilendi. Oyunlar oynadı ve onlara Rumeli türküleri söyleyerek mutlu oldu. Atatürk, küçük ülkünün yanı sıra aralarında Zehra, Rukiye, Nebile, Sabiha, Ömer ve Abdülhamid'le bulundu. Pek çok yoksul ve yetim çocuğu himaye etti. Onları büyüttü, yetiştirdi ve hayata hazırladı. Atatürk, çocukların sevgisini kazanmış, manevi çocukların yanı sıra Türklerin de atası olmuştu. İzmit'te gittiği bir okul gösterisinde küçük bir oğlan çocuğu Atatürk'e hayran hayran baktıktan sonra birdenbire kucağına atılıp onu öpmeye başlamış. Arkadan öteki çocuklar da öğretmenlerin elinden kaçarak Atatürk'ü öpücük yağmuruna tutmuşlar. Bir keresinde Atatürk, çocukluğu bir arkadaşına şöyle anlatmıştı. Çocukluk ne güzel şey. Çocuklar ne sevimli, ne tatlı yaratıklar değil mi? En çok hoşuma giden halleri nedir bilir misin? Riyakarlık bilmemeler. Bütün istek ve duygularını içlerinden geldiği gibi açıklamalar. Türk çocukları ve bütün dünyanın çocukları yüreği insanlık sevgisiyle dolu olan Atatürk için çok